Bu sene 400'ü aşkın film gibi içerik izledim ve karşınızda en iyi 40. 2021 yılının sonunda Twitter'da Edgar Wright hocamızın bir tweetiyle karşılaştım. Edgar Wright'ın o sene boyunca izlediği filmleri listelediğini gösteriyordu. 200'ü aşkın film vardı. Ya sonra ben dedim ki koskoca yönetmen Edgar Wright her gün neredeyse film izlemiş ve bunları listelemiş. Ben ne yapıyorum? Yani ben kimim ki de film izlemiyorum? Yani bu meslekle, bu işle haşır neşir olacağım ve neden film izlemiyorum dedim. Bir challenge'a başladım. Dedim ki 2022'de her gün en az bir film izleyeceğim. 2 yılda 800'ü aştım. Her türden film izlemeye çalıştım. Hiç ayrım yapmamaya çalıştım. Çünkü bence her şeyden öğrenilebilecek bir şeyler çıkartılabilir. Ama şimdi sizlerle 2023 yılının en iyi 40 filmi içeriğini paylaşacağım. Benim için bu listeyi Letterboxd zaten yapmış. O yüzden o listeden ilerleyeceğiz ve göreceğiz. Hazırsak başlayalım. Başlamadan önce bana destek olmak için abone butonuna basarsanız ve abone olursanız sevinirim. İyi seyirler. Şimdi liste 2023'te izlediğim filmler. Yani sadece 2023 yapımı filmler değil. İçinde onlar da var. Ama o yüzden listeyi ikiye böldüm. 20 tane 2023 öncesi, 20 tane de 2023 döneminde çekilmiş filmlerden olacak. Ona göre bir listeleme yapmış Letterboxd. 40. Guillermo del Toro'nun Pinokyo'sunun el yapımı sineması. Pinokyo filmini izlemiştim. Del Toro'nun filmi gerçekten çok iyiydi. Bu filmde onun belgeseliydi. Bu belgeselden çok şey öğrendim. Gerçekten sinema yapımının, özellikle öyle bir animasyon yapımının ne kadar zor olduğunu, ekipleşmenin ne kadar önemli olduğunu, oyuncuların nedenli kıymetli olduğunu bu belgeselde çok güzel anlatmışlardı. 39. Ali Wong Baby Cobra. Ali Wong ablanın hastasıyım. Bence bir deha. En sevdiğim yabancı komedyenler arasında. Kadın burada sahnede şov yapıyor adeta. Evet, bu bir film değil. Bu bir stand-up gösterisi. Ama içerisinde çeşitli performanslar var. Yönetmenlik var. Anlatı var. O yüzden ben bunu yine buraya alırım. Ve bunun da bir kurgusu var. Ve ben yine bu şekilde bunu değerlendiririm. 37. Kurak Günler. Emin Alper'in muazzam filmi. Bu film bildiğiniz bir Türkiye özeti. Geçen sene izleme imkanım olmamıştı. Ama bu sene izlediğimde keşke geçen sene izlemiş olsaydım dedim. Nuri Bilge, Zeki Demirkubuz bunlar artık biraz daha yavaşladı. Yani bence festival sinemasında o kadar üretim sağlamamaya başladılar güncelde diyelim. Ama Emin Alper'in bu filmi gerçekten globalde de yerelde de çok alıcı buldu. Ayrıca bu film Türkiye'de de yurt dışında da bir sürü kurgu ödülü aldı. En iyi kurgu ödüllerini aldı. Kurgucularından Özcan abi de Uluslararası Kurgucular Topluluğu Tempo'nun kurulunda bizi temsil ediyor. Kendisine buradan selam. Black Mirror, Black Museum. Black Mirror filmlerini gerçekten seviyorum. Bazısı çok iyi, bazı kötü. Ama Black Museum genel lore'u çok güzel anlatıyor ve oradaki teknolojik aletlerin hepsinin birer hikaye oluşturmasını ve hepsinin birer anlatısının olabileceğini bize çok tatlı bir şekilde anlatmış. Bir ablamız var, arabasını şarj etmek için bir istasyona geliyor. Orada da bu müzeyi bir tane adam kurmuş. Abla orada dolanırken olaylar patlak veriyor. Bence izleyin. Black Mirror, White Christmas. Gerçek hayatta da birilerini bloklayabilseydik nasıl hissederdik, neler yaşardık gibi sorular kendinize soruyorsanız bence bu filmi izleyin. Gerçekten farklı düşündürüyor. 35. Neon Genesis Evangelion. Bu animeyi Mecha anime önyargım yüzünden sürekli erteledim. Keşke ertelemeseydim. Belki hayatımın daha genç bir döneminde bu animeyi izleseydim hayata bakış açım biraz daha farklı olabilirdi diye düşünüyorum. Kesinlikle ölmeden önce izlenilmesi gereken bir anime. 34. Malcolm X. Ünlü aktivistin biyografi filmi. Black Lives Matter'ı anlatan en temel kült filmlerden biri. Her şeyin başlangıcı da belki oydu, bilemiyorum. Çok güzel bir film. Biraz uzun sadece. Ayrıca Denzel Washington abi çok iyi oynuyor. 33. Yojimbo. Kurosawa abimizin en efsane filmlerinden biri. Sinematografi akıyor. Eski bir samuray bir kasabaya gelir. Orada gangsterler vardır. 2 grup halindedir ve bu samuray bunların duygularıyla, haysiyetleriyle, onurlarıyla, gururlarıyla komple oynar. Sonra hepsinin ağzını yüzünü kırar gider. 32. Sicario. Bu filmin tam okunuşunu bilmiyorum İspanyolca ama filmi izleyince gerçekten çok etkilenmiştim. İçinde çok iyi bir FBI ajanı bir operasyon için CIA'ya çağrılır. Oraya destek vermesi istenir ve Meksika'ya giderler. Ama olay sanıldığı gibi değildir. Gerçekten muazzam bir film. Ses tasarımı harikası, kurgu harikası. Bu filmde Denis Villeneuve abimiz gerçekten döktürmüş. İkinci film ama o kadar iyi değil. Zaten o filmde Denis Villeneuve abimizin değil. 31. Grave of the Fireflies. Bu film insana çok depresif noktalara sokabiliyor. Bu filmin senaryosu hiçbir Hollywood yapımı filmde bulunamayacak bir senaryo. Savaşın 2 kardeşin hayatlarını nasıl etkileyebileceğini çok acı gerçekçi bir şekilde gözler önüne seriyor. İzlemeden geçmeyin. 30. 12 Angry Men. Öğrencilik dönemimde izlemem gereken ama izlemediğim bir film. Çok şey kaçırdığım bir film. Geç kalınmış bir film. Bir genç adam suç işler. Jürinin bunun suçlu olup olmadığına karar vermesi gerekir. 12 jüri vardır. Hepsinden aynı sonuç çıkmalıdır. 11'inden suçlu çıkar. Bir kişiden suçsuz çıkar. Olaylar değişir. Diyaloglarıyla, anlatısıyla, oyunculuklarıyla, karakterleriyle kesinlikle sosyolojik bir başyapıt. 29. Godfather Part 2.
İzleyin abi. 28. The Thing. John Carpenter abimizin efsane filmi The Thing. Döneminde insanların kabusu olmuştur eminim ki. Bilinmezliğin ne kadar korkutucu olabileceğini bizlere anlatan efsane bir film. İnsan görmediği şeyden, bilmediği şeyden gerçekten çok daha fazla korkuyor. Eski olduğundan izlemesi şu güncel dönemde biraz zor olabilir ama bir şans verin, dönemine göre efsane bir film. 27. Jaws. Fobi filmi ya bu. Bir köpek balığı bir sahile dadanır, insanları hard hurt ısırır, ortalık karışır. Kurgusuyla muazzam bir film, insanı gerçekten geren bir film ve izleyicide harbiden o gerilmeden dolayı fobi oluşturmuş. Döneminde çok seyirciyi etkilemiş ve aylarca vizyonda kalmış bir film. 26. Prisoner. Denis Villeneuve abimizin bir filmi daha. Gerçekten soluksuz izledim bu filmi. Kasabasında normal bir hayat yaşayan bir baba kızını kaybeder. Kasabaya da yabancı bir adam gelmiştir. Baba bundan şüphelenir. Kasabanın polislerinden biri de şüphelenir. Ve ikisi de ayrı ayrı kızın peşine düşerler. Ama olaylar çok daha farklı seyreder. İnsanı ekrana kitleyen, geren bir film. Empati duygusunu dibine kadar yoğunlaştıran bir film. Oyunculuklar çok iyi. Burada Hugh Jackman abimizin bir rage'i var. Efsane yani. TikTok'ta falan her yerde görmüşsünüzdür o rage'i. Bu filme şans vermezseniz gerçekten üzülürüm. 25. Çizmeli Kedi Son Dilek. DreamWorks'un animasyonlarını gerçekten çok seviyorum. Çok daha farklı animasyonlar var. Çok güzel bir espri anlayışı var. Efsane karakterler, efsane Türkçe dublaj, efsane İngilizce dublaj. DreamWorks filmleri beni her zaman Disney'in filmlerine oranla daha çok etkilemişti. Çizmeli Kedi sevdiğim karakterlerdendi ve bu film tahminimden daha iyi abi. İlk sahnesi kesinlikle Attack on Titan'dan sinematografik olarak esinlenilmiş. Hiç şüphe yok. O kadrajlar, o hareketler, o planlamalar başka türlü kolay kolay Amerikan kafasından çıkacak bir şey değildir. Filmin anti-hero'su cidden çok iyi. O kurt çok sağlam bir anti-hero ve insan gerçekten izlerken ürperiyor. Bu da filmi çok iyi bir film yapıyor. Çünkü anti-hero'su iyi bir film gerçekten iyidir. Animasyon deyip geçmeyin. 24. Little Miss Sunshine. Aileyle birlikte gidilen bir yol hikayesi. Hayatta bazen istediğimiz, planladığımız şeylerin planladığımız gibi gitmediğinde insanların ve de kendimizin neler hissedebileceğini bize anlatan gerçekten çok tatlı bir film. Steve Carell'ın o kadar da komedi oynamadığı, biraz daha ciddi oynadığı bir film. Bence çok tatlı. Sundance'te de zaten film kendini gayet güzel göstermiş. 23. Taxi Driver. Evet biliyorum bu filmi izlemediğim için nasıl bir sinemacıyım. Evet haklısınız. Öğrencilik yıllarımda yine izlemem gereken bir filmdi. Film çok ağır bir film. Bayağı ağır yani. Çoğu kişi bilir bu film kültün dibidir. Külttür. Vietnam'dan çıkan abi taksicilik yapar ama Vietnam Savaşı ondan çıkamaz. O da psikolojik olarak kendisini New York sokaklarının yargıcı zanneder. 22. One Cut of the Dead. Abi bu film son zamanlarda izlemiş olduğum en iyi komedi filmi. Anlatmaya çalışsam her şey eksik kalacak gibi hissediyorum. Bir film ekibi tek katta bir zombi filmi çekmeye çalışır ama olaylar beklenildiği gibi gerçekleşmez. Sinopsis gerçekten çok bir şey anlatmıyor. Trailer çok daha çok şey anlatıyor. Bu filmi kesinlikle izleyin. Kesinlikle izleyin. Altını çiziyorum. Çünkü ben izlerken yarıldım ve bir sinemacının özellikle bu filmi izlemesi lazım. Çünkü plan sekansları ne kadar zorlu bir şey olduğunu bilir sinemacılar. Ne kadar üstüne çalışıldığını bilir. Bu film plan sekansın Inception'ı gibi bir şey. 21. Perfect Blue. Obsesyonun, takıntının ne kadar tehlikeli ve korkutucu bir şey olabileceğini çok iyi anlatıyor. İzlediğim en iyi gerilim animelerinden biri. Gerim gerdi beni. Empati duygumu dibine kadar canlandırdı. Böyle animedir falan filan deyip geçmeyin. Sanatıyla, anlatısıyla, sinematografisiyle Hollywood filmlerini kesinlikle etkileyen bir film. Evet şimdi 2023'te çıkmış ve izlediğim filmler kısmına geçiyoruz. 20 filmi birlikte inceleyeceğiz. 20. Dream Senaryo. Bir adam durduk yere insanların rüyalarına girmeye başlar. Her şey çok güzel ilerler. İlginç bir şekilde insanlar adama ilgi duymaya başlar. Ta ki rüyalar kabusa dönene kadar. Muazzam bir kara komedi filmi. Kara komedi filmleri benim en sevdiğim türlerdir. Çünkü çok zorlar. Hem güldürmen gerekiyor, hem insanları germen gerekiyor, hem de düşündürmen gerekiyor. Ve bu film bence üçünü de çok iyi yapmış. Yeri geldiğinde güldüm. Totalde filmi gerçekten çok düşündüm. Kafamda evirdim çevirdim. Ve yeri geldiğinde de bazı sahnelerde cidden çok gerildim. Baş karakterde Nicolas Cage abimiz bence kariyerinin en iyi oyunlarından birini sergilemiş. Bence kendisi çok iyi bir oyuncu. Bu filmi 2023 yılında izlediğim için gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. İzlediğim en iyi kara komedi filmlerinden biri. 19. The Creator. Yaratıcı. Yapay zeka temelli çok iyi bir bilim kurgu. Görsel efektleri gerçekten muazzam. Senaryosu klasik ama yönetmen bir görsel efekt sanatçısı. Filmde görsel efektleri neyi, ne zaman, ne şekilde
nerede kullanacağını çok iyi biliyor. Görsel bir şölen yani. Yapay zekanın çokça trend olduğu şu 2023 yılında kesinlikle izlenmesi gereken bir film. 18. Ninja Kaplumbağalar Mutant Mayhem. 2023 yılında beklediğim animasyon filmleri arasındaydı kendisi ama beklentimin altında çıktı. Bence sebebi de şu: çok genel izleyici kitlesine oynanmış bir film. Ninja Kaplumbağaları ben daha brutal seviyorum. O yönü çizgi romanlarda da, eski o çizgi filminde de ve oyunlarında da daha çok hoşuma gidiyordu. Bu film daha tatlı bir film olmuş. Güzel bir film olmuş. Görsel tarzıyla biraz Spider-Man Into the Spider-Verse'den kesinlikle etkilenmiş. Bunu gösteriyor. O çizgi roman dokuları, tarzları, anlatısı çokça var. Güzel, eğlenceli bir filmdi. 17. Air. Son zamanlarda izlediğim en iyi biyografik filmlerden biri. Bir markanın doğuşunu anlatıyor ama bu doğuşunun ne kadar sancılı olabileceğini ve insanların, çevresindekiler onlara inanmasa da bir şeylerin peşinden azimle gittiklerinde nasıl sonuçlar alabileceklerini bence gösteriyor. Bu film beni YouTube'a motive eden filmlerin başında geldi bu sene. 16. Elemental. Biz ayrı dünyaların elementleriyiz. Gerçekten çok romantik bir animasyon yani. Disney Pixar son zamanlarda elde ettiği bütün tecrübeleri bu filme dayamış. Su animasyonlarındaki total birikimini çok güzel göstermiş. Morph animasyonlar çok iyi. Genel olarak görsel muazzam. Hikaye de çok tatlı çünkü iki zıt karakter bir insanın aslında nasıl birbirini bütünleştirdiği, nasıl birbirini tamamladığı ve dengeyi bulduklarını gösteriyor bence. Aileler farklı, kültürler farklı ve bu iki kişi birbirlerini seviyor. Klasik bir Romeo ve Juliet hikayesi gibi başlasa da sonradan öyle bitmiyor. 15. Dungeons and Dragons Honor Among Thieves. Hayatımda hiç D&D oynamadım. Bu gerçekten bence bir kayıp. Ama YouTube'da çok fazla D&D içeriği tükettim. D&D temelli bilgisayar oyunlarını oynamaya çalıştım. Spotify'da çokça bu oyunla ilgili içerik dinledim, tükettim. Ve bu içeriği seviyorum. Hoşuma gidiyor. Bu film ise camiaca genel olarak sevildi. Geçmişten edindiğim tecrübelere bakınca komedisi var, aksiyonu var, duygusal içeriği de var. Yani bir oyunda Dungeons and Dragons hikayesinde bekleyebileceğim genel olarak her şey var. Ve bu yüzden kitlesi olmayan kişilere de hitap edebileceğini düşündüğüm bir film. O yüzden şans verilebilir. Tatlı bir film. 14. The Killer. Çok cool bir kiralık katilin bir görev esnasında o kadar da cool olmayacak bir şekilde görevi batırmasının sonucunda oluşmuş bir intikam hikayesi. Hikaye bence Fincher abimizin standartlarının biraz altındaydı ama anlatısıyla, kurgusuyla, ses tasarımıyla teknik olarak muazzam bir film. Ses tasarımı o kadar iyiydi ki filmde, duygularımı o kadar harekete geçirdi ki bazen kendimi çok fena kaptırdım filmde. Sesler bir sağdan geliyor, bir soldan geliyor. Kurgusu gerçekten çok iyi. Bu yüzden insanı çokça içine çekiyor, duygularını çok hareketlendiriyor. 13. Super Mario Kardeşler filmi. Bir oyun filmi daha. Bu film ise çok beklentiyle izlemediğim ama beklentimin üstünde çıkan bir filmdi. Gerçekten çok eğlenceliydi. Oyunculukları çok yerli yerindeydi. Esprileri güzeldi. Nostaljik bir film. İnsanların Mario'yu böyle görmesi bence çok tatlı. Benim çok hoşuma gitmişti. Tamam, film çok iyi bir başyapıt değil ama Illumination filmlerini seviyorum. Genelde eğlenceli oluyorlar. Bu filmden de gayet eğlendim. 12. Guardians of the Galaxy Volume 3. Evet, galaksinin koruyucuları onca badire atlattıktan sonra bu sefer de Rocket'in geçmişiyle mücadelesini anlatıyor. Film çok duygusaldı. Ben bu kadar duygulanacağımı düşünmemiştim. Marvel'ın son zamandaki hezimetinden sonra standartları biraz daha yakalamış bir film bence. İzlerken yine müzikleriyle, duygusallığıyla, aksiyonuyla çokça eğlendiğim bir film. Ben filmden bayağı memnun kaldım. 11. Oppenheimer. Abi biz bir bomba attık ama çok üzgünüz. Gerçekten vicdan azabı duyuyoruz ya. Allah affedin bizi falan filan diyen bir film gibi. Evet, teknik olarak oyunculuklarda çok iyi ama çok uzun. Bayağı kesmek istediğim sahneler oldu. Zaten filmle ilgili bir video çektik. Spoilersız çekmeye çalıştım ama film derin siyasi olarak da politik olarak da, çünkü zaten politik bir film. Çokça konuşulup irdelenebilecek, didik didik edilebilecek bir film. Nolan hocam bundan kesinlikle bir Oscar alır diye düşünüyorum. Ve buradan 10. film olan Barbie'ye atlıyorum. Eğlenceliydi. İçinde bol bol parodisi vardı, komedisi vardı. Barbie içinden dertlenir. Harbi dünyaya gider. Ondan sonra yanındaki yol arkadaşı Ken bu dünyayla karşılaşınca geri döndüğünde ortalığı karıştırır. Böyle bir filmdi. Bayağı eğlendim. Zaten bu iki film 2023 yazını sarstı bildiğin. Bu iki film yüzünden de Mission Impossible patladı. Gişelerde biraz geride kaldı. Kesinlikle unutulmayacak filmler. Çünkü fenomen oldular. PR çalışmaları muazzamdı. Sadece bence 2023'te izlediğim çok daha iyi filmler vardı. Ki bunu da Letterboxd bize söylüyor zaten. Adam listeyi yapmış. 9. Deniz Göktaş Selam Selam. Evet, bu bir film değil. Bu bir stand-up gösterisi. Neden bunu bu kategoride değerlendiriyorum? Çünkü burada tek kişilik bir performans var, oyunculuk var, anlatı var, senaryo var, insanları sıkmayacak biçimde ayarlanmış bir ön oyun var, kurgu var. Gösteri gerçekten çok iyi. Ben Deniz'in Türkiye'de sayılı yerlere geleceğini düşünüyorum. Gerçekten iyi bir komedyen olabilir. Ama bu projeyi, bu ekranlarda izlediğimizde projeyi biraz kötü gösteren olay kurgu. Bazı yerlerde
Deniz'in mimiklerini görmemiz gereken oyunlarda, Deniz orada bir oyun sergiliyor ve bizim orada mimiklerini görmemiz lazım. Ama geniş planda bir kat tercihleri bulunmuş. Bunlar duyguyu düşüren öğeler. Tabi burada birçok konu devreye giriyor. Belki çekim esnasında fokus kaydı, başka bir şey oldu. O an o kareyi, sahneyi göremedik. Bu tip durumlar kurgucunun tercihlerini değiştirmiş olabilir. Fakat nihai izlenceye baktığımızda böyle bir sakatlık var. Keşke salonda izleyebilseymişim. 8. Blue Eye Samurai. Melez bir Japon dışlanması, kötü hayat, intikam, efsane dövüşler, efsane sinematografi ve çok güçlü bir kadın karakter. Bu seriyi bu sözcüklerle anlatabilirim. 2023 yılında izlediğim en iyi serilerden biri. Tek kusuru 3D olması. Ya bu seriyi neden 2D yapmadınız abi? Yani tek kusuru bu ya. Çok kötü renderları var. Gerçekten karakterler tamam, dizaynları çok iyi ama 3D olması işin ruhunu çok batırıyor ya. Çok güzel kareler var. Sanat eseri, tablo gibi kareler var. Dövüşler çok iyi. Bana Kenshin'in uyarlamasını anımsattı. Orada da çok güzel dövüşler vardı. Ama neden yani? Neden? 3D değil de 2D olsaydı kesinlikle 5 yıldız verirdim. 7. Scott Pilgrim Takes Off. Scott 25 yaşlarında bir gençtir. Bir gün bir kızı görür ve ona aşık olur. Ama kızla birlikte olması için 7 tane eski sevgilisiyle dövüşmesi gerekir. Evet, çok saçma bir konu. Kabul ediyorum. Ama çok eğlenceli. Edgar Wright hocam ilk filmi yaptığında filmi çok beğenmiştim. Kurgu harikası bir film. Çok eğlenceli. Edgar Wright da zaten çok sevdiğim yönetmenlerden biridir ki bu videonun çıkmasında kendisinin payı çok büyük. Bu projede gerçekten çok tatlı. Filmle gerçekten çok bağdaşık bir seri. Filmi izleyip bu seriyi izlemek çok daha mantıklı olur. Çünkü içerisinde küçük tatlı göndermeler de var. Ben projeden çok zevk aldım. 6. Creed 3. Rocky serisinin ruhunu dönemimizde yansıtmaya çalışan çok güzel bir iş Creed serisi. Ben çok seviyorum. Eski boks filmleri ruhunu bence çok güzel hissettiriyor. Michael B. Jordan'ın yönetmen olmasıyla çeşitli bir güncelleme de aldı film aslında. Sinematografik olarak ve anlatı olarak da animelerden çokça esinlendiğini Michael B. Jordan kendisi zaten söylüyor. Filmde de öyle esintiler var. Görüntüde de, anlatıda da. Düşman karakter, anti-hero burada da gerçekten bence iyi yazılmış. Motivasyonu, kötülüğü de güzel bence, iyi anlatılıyor. Bu yüzden film güzel akıyor. Sadece sonu biraz hızlı bitiyor. Benim nezdimde biraz eksik kıldı açıkçası. Bu seriyi bence izleyin hocam. 5. The Wonderful Story of Henry Sugar. Henry abimiz bir kumarbaz, kumar bağımlısı. Ama bir gün bir kitapla karşılaşır ve orada mistik güçlerden bahsedilir. Kendisi de o mistik güçleri elde etmek için çalışır ve Doktor Strange olur. Hayır, Doktor Strange olmaz. Ve bu güçleri kullanarak kumarda çok para kazanır ama olaylar sonradan farklı bir yere gider. Bu sene Wes Anderson'ın Asteroid City filmini izledim ama bu filmi daha çok sevdim. Asteroid City'den daha iyi bir film bence. Evet, kısa bir film. 45 dakika civarı. Ama burada bence Benedict Cumberbatch'in oyunu çok olaya etkiliyor. Adam öyle güzel oynuyor ki hipnotize oluyorsunuz. Öyle güzel bir anlatı var ki sizi içine çekiyor, kitliyor film. Ve zamanın nasıl geçtiğini anlayamıyorsunuz. 4. Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Kimileri sanat filmini sever. Abi der, dert var der, anlatı var, eleştiri var der. O sanat filmi camiasının içinde bulunmayı sever. Ben her filmi izlerim. Komediyi de izlerim, parodiyi de izlerim, korkuyu da izlerim, aksiyonu da izlerim. Hepsini izlerim. Ama aksiyona ayrı bir saygı duyarım. Çünkü bu deli işi abi. Ve bence bu işi yapan en büyük delilerden biri de tabii ki de Tom Cruise. Adam hasta. Yani hasta olmayan bir insan zaten bunları çekemez. Adam aksiyon bağımlısı ya, adrenalin bağımlısı. Yapay zekanın da çok yine popüler olduğu bu dönemde böyle bir filmle seyirci karşısına çıkmak bence çok olurunda bir iş. Upgraded filminden beri yapay zeka içeren konular sinemada daha da çok kullanılmaya başladı. Death Reckoning'de bunu gayet güzel anlattı bence. Bu kült seriye farklı bir bakış açısı getirdi. Biraz da beni ürküttü. John Wick Part 4. Evet, son 5'te bir aksiyon filmi daha var. Bu film ne abi? Bu filmi siz nasıl çektiniz? Nasıl bir koreografi yaptınız? Yani tamam, hikayede bir şey yok. John Wick abimiz karısını ve köpeğini kaybettiğinden beri tekrardan başka bir cenah tarafından hedef gösteriliyor ve öldürülmeye çalışıyor. John Wick abimiz de gidiyor geliyor, hepsini takır takır kesiyor, biçiyor. Plebleri indiriyor ama bu nasıl bir indirme yani? Sanat bu ya. Nasıl çektiniz? Nasıl kurguladınız? İnsan gerçekten etkileniyor yani. Kitlenip kalıyorsunuz abi. Kitlenip kalıyorsunuz ve adamın hareketlerinin hiçbir detayını kaçırmamaya çalışıyorsunuz. Ve bence bu da sanatın bir dalı. Açın ve aksiyonun tadına varın. 2. Killers of the Flower Moon. Scorsese abimizin bir filmini daha bu sene izlemişim.
Killers of the Flower Moon gerçekten konu bakımından çok farklı bir filmdi. Şöyle bir dille anlatayım. Beyaz adamın zengin olduğu biçimde, yani petrolle zengin olan Amerika'nın yerlileri teker teker öldürülür. İşin içine FBI girer. Olaylar burada karışır. Böyle bir konuyu 3,5 saat boyunca insanlara izletebilmek büyük bir yetenek. Scorsese zaten her zaman uzun filmler çekiyor ve insanları her zaman kilitliyor. Çünkü hikayeleri çok iyi, oyunculukları çok iyi, sanatı çok iyi. Ama abi 3,5 saat nedir gerçekten ya? Bence bir filmin olması gereken süre 96 dakika. Çok tatlı bir süre. Kimseyi sıkmaz, bunaltmaz, hikayeyi anlatabilmek için gayet uygun bir süre. Hadi maksimum 110-120 dakikalara çıktın. 3,5 saat gerçekten yoruyor. Bu filmi de ikiye bölerek izledim. Bitmek bilmiyordu çünkü. Dizi gibi oldu bu benim gözümde yani. Hani böl, diziye çevir. Çok iyi bir dizi oluşabilir gerçekten. Belki de Scorsese bir dizi çekmeli. 1. Spider-Man Across the Spider-Verse. Tabii ki de bu film birinci olacaktı. Yani bu filmin birinci olmama ihtimali benim için sıfırdı. Bir süper kahraman filminden böyle bir içerik beklemezsiniz. Bakın hepimiz ergen olduk. Bazılarımız ergen olacak. Bizlerin annesi babası var. Belki biz anne baba olacağız. Ve bu hikaye, bu süper kahraman hikayesi bize bu dertleri anlatıyor aslında. Yani bu da bir süper kahraman filminde temelde çok insani bir konuya değindiğini gösteriyor. İnsanlar sevdiklerini kaybetmek istemez. İnsanlar aileleriyle kavga etseler de onlardan kopamazlar. Onlara bir zarar gelmesini istemezler. Anneler, babalar her zaman çocuklarının iyiliklerini düşünmüş olsa da bazen yanlış kararlar verebilirler. Eninde sonunda bizim iyiliğimizi istemektir onların amaçları. Bu filmi böyle okuyunca, ki böyle okunması gerek bence, tüylerim diken diken oluyor. Sanatı zaten muazzam. Böyle bir konuyu böyle bir sanatla, böyle bir görsel şölenle anlatabilmek ayrı bir yetenek. İzledikçe salonda nefesim kesildi ya. Tüylerim diken diken oldu. Salondan çıktıktan sonra soundtrack'i loop aldım ve sürekli yolda dinledim yani. Bu filmi ömrüm boyunca daha kaç kez izlerim bilmiyorum. Sadece 2023 yılında bile 3 kez izledim. Kars'ı bile 50'ye aşkın kez izlemişimdir. Ömrüm oldukça bu filmi her sene en az bir kere izleyeceğime eminim. İzleyin, izlettirin. Evet, 2023 film izleme adına özet olarak bu şekilde geçmiş bende. 2024'te de bu challenge'ıma devam edeceğim. Her gün en az bir film izlemeye çalışacağım. Ve 2024 sonunda da yine böyle bir videoyla karşınızda olacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Hepinize kolay gelsin. Bir dahaki videoya kadar izlemeye devam.